Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağım konu, acaba kalp hastaları testosteron tedavisi kullanabilir mi? Bununla ilgili önemli soru işaretleri vardı geçen seneye kadar. Sonuç olarak önemli bir konu. Kalp hastalarında testosteron tedavisi kullanabilmemiz. Çevremizde birçok kalp hastası var. Bypass olmuş, anjiyo olmuş, anjiyo sonrasında kalbine stent konmuş hastalar ve kalp hastalığı nedeniyle birçok ilacı kullanıyor hasta. Bir avuç ilaç kullanıyor. Ve bu hastaların genellikle testosteron seviyesi düşük oluyor. Sertleşme sorunu çekiyorlar. Hareket kabiliyetleri az oluyor. Birazcık daha hani bypass olan hastaların önemli bir kısmı, 1/3'ü depresyona giriyor. Çünkü kendi hayatını kısıtlamak zorunda kalıyor bu hastalar baktığımızda. Bu hastalara çalışma yapıldı. Geçen sene büyük bir çalışma, bitti çalışma geçen sene daha doğrusu. Neden yapıldı bu çalışma? 2014 yılında Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi dedi ki kalp hastalarında testosteron kullanılması üzerine kara kutu koydu. Yani soru işareti koydu. Bu konuyla ilgili daha çok çalışma yapılması ve bu konunun aydınlatılmasını istedi. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapılmaya başlandı. Meyvasını geçen sene verdi bir çalışma. Yaklaşık 5.000 tane hasta alınıyor. Hepsi kalp hastası arkadaşlar. Bu 5.000 hastanın yarısına, 2.500'üne testosteron tedavisi jel şeklinde, yarısına da boş jel, yani içinde herhangi bir ilaç olmayan jel verildi. 2 sene takip ettiler bu hastaları, 5.000 tane hastayı ve bu 5.000 tane hastanın, kalp hastasının testosteron tedavisi sonrasında jel tedavisi, yani plasebo olan, aslında testosteron almayan grupla testosteron alan grup arasında kardiyovasküler, yani kalple ilgili sorunlar açısından hiçbir fark olmadığı tespit edildi. Bu da çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani kalp hastaları da testosteron kullanabilir ama ileri derecede kalp hastalığı varsa, yani 2 kat merdiven çıkamıyor, azıcık hareket ediyor, nefes nefese kalıyor, ejeksiyon fraksiyonu dediğimiz bizim kalbin pompalama gücünün ileri derecede zayıf olduğu hastalar, bu hastalarda tabi nispeten akciğerlerde ödem ve su toplaması falan oluyor. İleri derecede kalp hastalarında testosteron tedavisi uygulanmıyor arkadaşlar, ama onun dışında testosteron tedavisi alabiliyor kalp hastaları. Ve kalp hastaları olsun, diğer hastalar olsun, testosteron tedavisi aldığı zaman karın içi yağlanmada azalma, kaslarını koruma, yağ yakımında artış, hareket kabiliyetinde artış, hayattan daha çok keyif alma gibi durumlarda tabii düzeliyor. Ne oluyor? Hastanın yaşam kalitesi artıyor. Refah seviyesi artmış oluyor. Yani sonuç olarak diyeceğim şu ki, kalp hastaları da kontrol altında, fizyolojik sınırlar içerisinde 600 ila 1000 bandında testosteron tedavisi alabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.